Merhabalar, Dila ile Kuş Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu ilk bölümümüzün adı Bir Kutup Martısı Hikayesi. Murat Saltık, siz de hoş geldiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim beni de çağırdığınız için. Hemen başlayabiliriz. Öncelikle bu programın amacını paylaşalım mı seyircilerimizle? Tabii ki. Normalde ben her 12 Aralık'ta, yani Kutup Martısı'nı ilk çektiğim günün yıl dönümünde Kutup Martısı'nı içeren bir fotoğraf paylaşıyordum Trakuş'ta. Bu sene sadece bir fotoğraf paylaşmak istemedim. Hem rutini bozmak adına hem de ailemin de içinde bulunduğu bir video yapmak fikri aklıma geldi. Sizin programınız da bu fikrime yönelik uygun bir yol oldu benim için. Tekrar teşekkür ederim çağırdığınız için. Peki programın adıyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Tabii ki var. Ama bunu konuşurken bir yandan da arkada Kutup Martısı'nın fotoğraflarını görelim isterseniz. Programın isim babası Trakuş'tan bir arkadaşımdır diyebiliriz. Şöyle ki, Kutup Martısı kuş camiasına bomba gibi düşmüştü. Değişik bir, ilginç bir haberdi. O gün Trakuş'a, bütün kuşçuların toplanmış olduğu camiaya bir haber yapılması gerekiyordu. O haber için sevgili Özmen beni aramıştı. Küçük bir röportaj yapmıştık kendisiyle. O röportajın akabinde de bu adı taşıyan, yani Bir Kutup Martısı Hikayesi adını taşıyan hikayeyi, haberi sitede paylaşmıştı. Ben de çok hoşuma gittiği için o dönemden sonraki her yaptığım işte bu adı kullandım. Hikayesi bu. O zaman biraz geriye gidelim. Kuş fotoğraflamaya nasıl başladınız? Fotoğrafa merakım her zaman vardı. Ama belli bir konu üzerine yoğunlaşmamıştım. Daha çok manzara tarzı şeyler çekiyordum. Ama fotoğrafın kendisi bile beni başlı başına kendine çekiyordu zaten. Bir süre sonra ekipmanlar da geliştikçe farklı konulara yönelme durumu hasıl oldu. Özellikle ND fotoğraflarla, ND filtrelerle çekilmiş fotoğraflarla ilgilenmiştim. Akabinde de kelebek fotoğrafçılığına yönelmiştim. Peki kelebek fotoğrafını bıraktınız mı? Aslında bırakmadım. Keyif alarak yapıyordum. Ama etrafımdaki birçok arkadaşım kuş fotoğrafıyla ilgilenince, biraz da konu cazip gelmeye başlayınca ben de ister istemez kendimi kuş fotoğrafçılığının içinde buldum. Hedefleriniz var mıydı? Evet, asıl hedefim kuşlarla güzel vakit geçirebilmek ve onların güzel fotoğraflarını çekebilmekti. Bir de her başlayanın içinde olan farklı farklı kuşları görebilme isteği vardı. Bu tür görme adına ise kendi içinde bazı hedeflerim vardı. Mesela bir türün Trabzon'da ilk kaydını alabilmek ve onun da ötesinde bir kuşun Türkiye'deki ilk kaydını alabilmek gibi bir hayalim vardı. İlk hedefime kuş fotoğrafçılığına başladığımın 4. ayında ulaşmıştım. Alacakuyruk Kaka'nın Trabzon'daki ilk kaydını almıştım. Bana nasip olmuştu. Ama herhangi bir kuşun Türkiye'deki ilk kaydını almak o zaman için bile ulaşamayacağım bir hayal gibi görünüyordu. O zaman Kutup Martısı en büyük hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz tür oldu diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. En kıymetli kuşumdur. Tabii bir de zamanlamasının muhteşem olması gibi bir özelliği de vardır. Öyle mi? Zamanlamadan kastınız nedir? Kutup Martısı'nı kuş fotoğrafçılığına geçişimin 1. yılının dolmasına tam bir gün kala bulmuştum. Yani daha bir yılım dolmadan aklımdaki bütün hedeflere ulaşmış olmuştum. Peki Kutup Martısı'nın görmek istediğiniz bir kuş muydu? Açıkçası değildi. Çünkü kuşlara yeni başlamıştım. Öğrenecek birçok kuş vardı. Bunun için
Her amatörün, yeni başlayanın yaptığı gibi Trakuş sitesini geziyordum. Oradaki Türkiye'nin kuşları, fotoforum bölümünü inceliyordum. Özellikle Türkiye'nin kuşları bölümü benim için çok önemliydi. Orası ilgimi çekiyordu. Ama orada kutup martısıyla ilgili bir bilgi yoktu. Çünkü henüz bir fotoğraflı kaydı yoktu ve onun bulunduğu yer boş görünüyordu. O yüzden kutup martısıyla ilgili bir bilgim yoktu. Hedeflerim arasında da değildi. Bunu birazdan izleyeceğimiz küçük bölümde açıklayacağım zaten. O zaman artık kutup martısı ile nasıl tanıştığınızı dinleyelim mi? Seve seve. Bunu hazırlamış olduğum fotoğraf ve videolardan oluşan bir bölüm var. Orada izleyelim isterseniz. Kuş fotoğrafçılığına geçişimin 1. yılının olmasına tam bir gün kalmıştı. 12 Aralık 2014 yazıyordu telefonumun tarih bölümünde. Neredeyse her gün yaptığım gibi öğle arasını değerlendirmek amacıyla bölgedeki kuş fotoğrafçılarının vazgeçilmez gözlem noktası olan gizli yere gidecektim. Gözlem bu haliyle sıradan başlayacaktı. Ama barındırdığı sürprizden dolayı hiç de sıradan bitmeyecekti. 12 Aralık 2014 günü unutamayacağım bir şekilde hafızama kazınacak, belki tekrarı olmayacak bir mutluluğu yaşayacaktım. Hava kapalıydı. Bölgeye girdiğimde yaygın martılar, sumrular ağırlıktaydı. Karabataklar, yeşilbaşlar. Başımı sağa çevirdiğimde gri balıkçılı ve sakar mekeleri görebiliyordum. Henüz çekmemiş olduğum türler için detaylı aramaya başlamıştım. Farklı bir kuş gözüme ilişmemişti. Madem bu kadar geldim, biraz daha durup kuşları gözlemleyeyim, birazcık da kafamı dinleyeyim diye düşünmüştüm. Tam o esnada az önce fark edemediğim, ebat olarak değerlerinden oldukça farklı bir martı gözüme denk gelmişti. Rengi biraz ilginç görünüyordu. Ancak hal ve hareketler yabancı değildi. Karabaş martıların, gümüş martıların arasında geziyor, onlar gibi davranıyordu. Tıpkı bazı yabancı futbolcuların, oyuncuların, şarkıcıların ülkemize gelip çok rahat bir şekilde uyum sağladığı gibi rahat davranıyordu. Hani bu adam kesinlikle bizden biri, yabancı denilemez deriz ya. İşte kutup martısı da diğer kuşlar arasında böyle bir uyumu yakalamıştı. Kuş bana yine de ilginç gelince birkaç kere fotoğrafını ve kısa kısa videolarını aldım. Yalan söyleyecek değilim. Aklımdaki fikir muhtemelen yine gümüştür yönündeydi. Öğle arası bitmişti. O gün yeni bir şey çıkmamıştı. Fotoğraf olarak da tatmin edecek bir şey olmadığından kartı akşam evde aktarırım demiştim. Bu rahatlık ilerleyen saatlerde bir Karadeniz fırtınasına dönüşecekti. Akşam Kuzey Cem ile zaman zaman yaptığımız sohbetlerden birini yaparken bir yandan bugünkü kuş gelmişti aklıma. Gidip hemen kartı alıp aktarımı yapmıştım. O an yine bir anlam verememiştim kuşa. Yine de gümüş martı olamayacağına kanaat getirmiştim. Küçük martılar ise çoktan elenmişti. İyice meraklanmıştım. Sonra dayanamayıp Kuzey Cem'e "Şuna bir bakar mısın? Ama bana ne olduğunu söyleme. Sadece incelemeye değer bir şey mi onu söyle" demiştim. Gümüşün birinci kışı albinosu gibi bir cevap beklerken gelen karşılıkta gözlerim ekranda kala kalmıştı. Hemen Trakuş'a girmiş, martılar bölümünü açınca bu görüntüyü görmüştüm. Aman Allah, doğru muydu? Yeni başladığım için Trakuş'un, fotoforum, tanım bekleyenler ve Türkiye'nin kuşları bölümlerini çok sık takip ederdim. Çekmemiş olduğum, özellikle de karşılaşma şansının yüksek olduğu türleri inceler, diğer yakın türlerle farklılıklarına göz atardım. Arazi esnasında çok işime yarardı bu ön hazırlık. Bugün bu şekilde dolu görünen kutup martısının bölümü ise o gün böyle görünüyordu. Türkiye için herhangi bir kaydı olmadığından şeklini, detaylarını bile bilmezdim. O nedenle gördüğüm kuşun kutup martısı olduğunu anlamam imkansızdı o an. O esnada Kuzey Cem'den gelen mesajlar durmuştu. Meğerse çoktan diğer arkadaşlarıyla görüşmeye başlamıştı bile. Bir sohbet odası açılıp konu tartışılmaya başlanmıştı. Heyecan giderek artıyordu. Veysel Kahraman ve Mutlu Salman da tamam bu odur deyince derin bir rahatlık, müthiş bir gurur yaşamıştım. Bu işte uğraşan herkesin yaşamasını istediğim bir duyguydu. Herkesin duyması gerekiyordu. Paylaşılmalıydı. Galeriye fotoğraf yükleyip öyle gösterelim demiştik ama galeri hakkım yoktu. Saatin 12'yi geçmesini bekleme kararı almıştık. Bu esnada da haber yönetime ulaşınca sitede 2 başlık birden yayınlanmıştı. Saat 12'yi geçmiş ama galeri hakkım açılmamıştı. Teknik bir detaya takılmıştık. Ne yapalım ne edelim derken
Başlıkları okuyanların sayısı 100'ü, 200'ü geçmişti bile. Ve hadi açıklayın artık diye sıkıştırmaya başlamışlardı. En azından bir gözlem girişi yapmış ve bu şekilde de bir ay kadar sürecek olan müthiş süreç başlamış olmuştu. Haber gerçekten bombaydı. Çünkü 1874 yılından beri görülemeyen kutup martısının fotoğrafı kayda alınmıştı. O dakikadan sonra müthiş bir trafik yaşanmıştı. Telefonlar, tebrikler, Facebook mesajları yetişemez olmuştum. Biraz sonra Özmen Yeltekin aramış, kısa bir röportaj yapmıştık. Haberin başlığını da bir kutup martısı hikayesi koymuştu. İşte bu bölümün adını da o nedenle aynı şekilde kullanmak istedim. Ertesi gün için planlar yapılmaya başlanmıştı. Kimler gelebilir, nasıl gelebilir diye konuşuluyordu. Hatırlıyorum, o gece hiç uyuyamamıştım. Acaba gittiğimizde yine orada olacak mıydı? Nedense ilk andan beri herkesin kuşu görmesini istemiş ve son kişi Rize'den ayrılana kadar da bölgedeki tüm dostlarla bunun için uğraşmıştık. Sabah 5.30'da alandaki yerimizi almıştık. Göz gözü görmüyorduk. Sadece martıların sesleri geliyordu. Vakit ilerleyip gün doğmuştu ama kutup martısı ortada yoktu. Umutlar kaybolmaya, B planları düşünülmeye başlanmıştı ki kuşumuz süzülerek alana gelmiş ve endişeler yerini mutluluğa bırakmıştı. Kuş ikinci kez görülünce muhtemelen kafasında acaba sorusu olan herkes bu sorunun yerine hangi uçak sorusuna cevap aramaya başlamıştı. Türkiye'nin dört bir tarafından hep konuştuğumuz, yazıştığımız ama henüz görüşemediğimiz dostlarımız akın akın kutup için geliyordu. İlk gelen gruplar ışık yönünden şanssızdı ama kısmetleri sonuna kadar açıktı. Kutup martısı gelenleri hiç üzmemişti zaten. O kadar kolaylık sağlamıştı ki gelen dostlar diğer nadiratımız olan mezgeldek için fazlasıyla zaman bulmuştu. Hele hele birçok kişi için hedef olan boz ördek artık bonus kuş durumuna düşmüştü. Öyle bereketli bir zamandı. Ulusal basına çıkan kutup martısı haberleri Rize'de müthiş bir farkındalık yaratmıştı. Ne yalan söyleyeyim, ana haber bültenlerinde de yer almak güzeldi ama haber bültenini evde izlerken "Aa, bu benim canım babam ama" diyen küçük Dila ile de şu an izlediğiniz programı yapmak ayrı bir keyif. Kutup martısının ilk kaydını alabilmek çok keyifliydi. Harika ve unutulmazdı. Ama bunu insanlarla paylaşmak, onlarca kişiyi görebilmek, kısa kısa da olsa sohbet edebilmek aldığım keyfi ve kuşun değerini 2'ye 3'e katlamıştı. Rize, Trakuş kampına dönüşü desek yalan olmazdı sanırım. Videonun sonunda ana haber bülteni görüntüsünden bahsettiniz. O kısmı da arkadaşlarımız hazırladı sizin için. Hep birlikte haberi seyredelim. Bugün büyük bir heyecan yaşandı. Meraklıları 140 yıl sonra ilk kez Türkiye'de görülen kutup martısının fotoğrafını çekmek için büyük çaba sarf etti. Fotoğrafçılar teyakkuzda, tek amaçları var. 140 yıl sonra gerçekleşecek bir olayı görüntülemek. Onlarca kişiyi ellerinde fotoğraf makineleriyle Rize sahilinde toplayan görüntü işte bu. O bir kutup martısı. En son 1874 yılında Türkiye'de görüntülendi. 1874 yılından bu yana ilk defa fotoğraflı bir kayda alınmış oldu. Benim canım babam ama. Türkiye için bir ilk olmuş oldu. İlk kayda ben almış olmam ayrı bir sevinç verici. Türkiye'de 140 yıl sonra ilk kez görülen kutup martısının fotoğrafını çekmek meraklılarına büyük sevinç yaşattı. İstanbul'dan geldik. Bugün pazar günü sabah gelerek kertemizi attık. Çok teşekkür ederim. O heyecanı tekrar yaşamış oldum sayenizde. Sağ olun. Peki az önce ilk yılım dolmadan aklımdaki tüm hedeflerime ulaşmış oldum dediniz. Hedefinizin olmaması sizi kuş fotoğrafçılığından soğuttu mu? Böyle bir şey mümkün değil tabii. Çünkü kuşların dünyasına bir kere girdiğiniz zaman oradan çıkış yok gibi bir şeydir. Kendi aramızda bile zehir bir kere vücuda girdiği zaman artık onun çözümü yoktur diye söyleriz. Kuşların fotoğrafını çekerken bile bir anda yanımıza pırr şeklinde konup o kanat sesini duymak bambaşka bir şey. Tarifi yoktur ve geri dönüşü yok bu işin. Yeni başlayanlara önerileriniz olur mu? Tamam. Kuşlar bana kendi dünyalarının kapılarını açtı. Etrafımda olan ama aslında fark etmediğim birçok şeyi fark etmemi sağladılar. En basitinden Trabzon'un
bu güzel coğrafyanın yaylalarına hiç gitmezdim, bilmezdim. En azından onları görmüş oldum. Hiç gitmediğim yaylalara şu an gitmek için can atıyorum. Yılda birkaç kez gitmeye çalışıyorum. Aynı şekilde güzel ülkemizin birçok ilinde de bulunma fırsatını yakalamış oldum. Belki hiçbir zaman ayak basamayacağım yerlere gitmiş oldum. Çadırda kaldım, uyku tulumunda uyudum. Bunlar hiç deneyimlemediğim şeylerdi. Tamamen kuşlar sayesinde, onlara olan sevgim sayesinde gerçekleşti. İnsanların sadece kuşlarla ilgili değil, emsal farklı güzelliklerle de doğada bulunmasını isterim. Doğanın kendisini tanıdığımızda, o döngüsünü anladığımız zaman zaten ister istemez onu korumakla yükümlü olduğumuzun da farkına varacağız. Çünkü bugün bizim elimizde olanlar aslında gençlerin bizdeki bugünkü emanetleridir. Onlara iletmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda yeni başlayanlara önerilerim. Bu işten keyif almaları, keyifli taraflarını incelemeleri, gerçekten duayen olarak isimlendirilen kişileri takip etmeleri, kişisel hırslara, yarışmalara odaklanmamaları, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri yönünde olacaktır. Programımıza katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Kutup Martısı ve konuğumuz Murat Saltık'tı. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.